Arkeologlar çalışmalarını çoğunlukla eskiden insanların yaşadığı varsayılan yerleşimleri gün yüzüne çıkartarak yürütürler. Yıkılan bir kentin üstüne yenisi yapıldığından eski kentler genellikle toprağın altında kalır ve üst üste kurulan yerleşimlerin mimari yıkıntıları zamanla tepe oluşturur. Bu tür tepelere Türkiye'de höyük, Yunanistan'da magula, Yakın Doğu'da tel, İran'da ise tep olarak adlandırılır. Höyük, eski yerleşim yerlerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş şeklidir. Genellikle üst üste gelmiş çok evreli yerleşim yeri birikimleridir. Günümüze göre en yakını en üstte olmak üzere yeniden eskiye doğru uzanan bir katmanlaşma gösterir. İlk çağlarda insanlar henüz yerleşik hayata geçmediklerinden, çoğunlukla ağaç kovuklarında ve mağaralarda yaşadıklarından, höyükler ancak Neolitik çağdan itibaren görülür. Toprağa bağımlı yerleşmeler, çeşitli felaketlerle yıkılıp yok olurlar, zamanla bunların üzeri tabii olarak bir toprak katmanıyla örtülür. Tümülüs, Latince bir sözcük olup, bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen addır. Tümülüslerin genellikle dramos denilen giriş yolları bulunur. Tümülüs yapma geleneğine sahip ulusların sayısı fazla değildir. Bunlara en çok Anadolu'da, Trakya'da, Orta Asya'da, Rusya'da ve Meksika'da rastlanır. Tümülüs yapılırken, önce mezar odası yapılır ve üzerine bir tepecik oluşturacak kadar toprak yığılır. Mezarın içerisine, ölü hediyeleri, ölünün günlük yaşamda kullandığı eşyaları konulur. Soygunculardan korunmak maksadıyla, mezar odaları hiçbir zaman, yığmanın merkezine inşa edilmemiştir. Tümülüsün belli bir büyüklük standardı yoktur. İrili ufaklı her boyutta olabilir. Bazen, birbirine yakın birden fazla tümülüs görülebilir. Anadolu'da tümülüslerin en yoğun rastlandığı yerler ise Frikya ve Lidya bölgeleridir.